Bir ülke gürültü koparmadan nasıl rejim değiştirebilir? Türkiye bir süredir Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik operasyonları tartışıyor. Kimileri yolsuzluk iddialarını savunsa da soruşturmanın gizli tanıklara dayanması ve delillerin zayıf olması kamuoyunu ikna edemedi. Öyle ki iktidarın ortağı Devlet Bahçeli bile bir an önce somut delillerle davanın açılmasını, suçsuzsa İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını istedi. Bugün Türkiye'de önemli bir kesim demokrasinin askıya alındığını, otoriter bir rejimle yönetildiğimizi düşünüyor. Peki bu noktaya nasıl geldik? 19 Mart 2025 sabahı yaşananları ve sonrasını anlayabilmek için biraz geriye gitmemiz gerekiyor. Defaatle diktatör yakıştırmasını yapan bir muhalefet var. Ama bu tür yakıştırmalarla ülkenin huzurunu bozarsınız. Tayyip Erdoğan diktatör olacak, sen meydanlarda dolaşacaksın, öyle mi? ...1997 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi bizim için bir tramvaydır. İstediğimiz durağa gelince ineriz." diyordu. Bu cümle onun demokrasiye nasıl baktığını açıkça ortaya koyuyordu. Peki neredeyse girdiği tüm seçimleri kazanan Erdoğan, istedikleri durağa tam olarak ne zaman geldi de demokrasiden vazgeçti? Eski Türkiye artık yok. Bir tarih vermek zor ama tüm yetkilerin tek bir kişide toplandığı, parlamenter sistemin rafa kalkıp başkanlık sisteminin geldiği 2017 referandumu Türkiye için önemli bir dönüm noktası oldu. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım. Sevgili Arda, sen de var mısın? Rıdvan Hocam, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Referandum 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden henüz bir yıl geçmeden, üstelik OHA şartları altında yapıldı. Oy sayımı devam ederken YSK mühürsüz oyları geçerli saymış, atı alan Üsküdar'ı geçmişti ve başkanlık sistemi %51 oyla kabul edilmişti. Boşuna uğraşmayın, atı alan Üsküdar'a geçti, haberiniz yok. İşte bu referandumla Türkiye parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçti. Anayasada yapılan 18 maddelik değişiklikle yasama, yürütme ve yargı arasında kurulan denge denetim sistemi bozuldu. Kuvvetler ayrılığı zayıfladı, denetim mekanizmaları işlevsiz hale geldi. Meclisin yürütmeyi denetleme gücü ortadan kalktı. Başkanlık sistemi tek merkezli bir yönetimi beraberinde getirdi. Artık Cumhurbaşkanı parti üyesi olabilecek, üst düzey yargıçları atayabilecek, OHA ilan edebilecek, hatta meclisi feshedebilecekti. Bu anayasa değişikliği ilk genel seçimle birlikte yürürlüğe girecekti. Normalde 2019'da yapılması planlanan genel seçimler erkene alındı ve sadece 66 gün kala duyurulan baskın bir seçimle yapıldı. Henüz adayı bile belli olmayan muhalefet hazırlıksız yakalanacak, OHA şartlarında girdikleri bu seçimi de kaybedeceklerdi. Erdoğan artık tam yetkili bir cumhurbaşkanıydı. Üniter devlette başkanlık sistemi yoktur diye bir şey yok. Hitler Almanya'sına baktığınızda orada da bunu görürsünüz. Bu kırılma, Türkiye'de demokrasinin ve hukukun gerilemesi için önemli bir temel taşı oldu. Artık muhalefet bir siyasi rakip değil, bir tehdit olarak görülüyordu. Anayasa Mahkemesi bu şekilde bir karar vermiş olabilir. Ama onu kabul etmek durumunda değilim. Bunu da çok açık net söyleyeyim. Ve verdiği kararı da uymuyorum, saygı da duymuyorum. Sistem değişince yasalar da bu yeni sisteme göre şekillendi. Ülke artık meclisten geçen yasalarla değil, Cumhurbaşkanı kararnameleriyle yönetiliyordu. Bu kararnamelerle Başbakanlık kaldırıldı, bağlı kuruluşlar Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Diyanet, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Savunma Sanayi Başkanlığı ve MİT gibi önemli kurumlar artık doğrudan Cumhurbaşkanına bağlıydı. Bağımsız olması gereken Merkez Bankası'nın başkan ve yardımcıların atama usulleri değiştirildi, görevden alma yetkisi Cumhurbaşkanına verildi. Mesela bu yetki daha sonra defalarca kullanılacak ve ekonomi geri dönülmesi zor bir yıkıma sürüklenecekti. Üniversitelerde rektör seçimleri kaldırıldı. Doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atama sistemine geçildi. Türkiye adım adım bir kişinin imzasıyla yönetilen bir ülkeye dönüşüyordu. Sadece kararnameyle değil, meclisten geçen yasalarla da hukuk sistemi yeniden şekillendirildi. Ve bu yasalar zamanında değil, yeri geldiğinde kullanılmak üzere çıkartılıyordu aslında. Örneğin 2020'de yürürlüğe giren sosyal medya yasası. Twitter'dan Instagram'a tüm platformlara temsilci bulundurma ve içerik kaldırma zorunluluğu getirildi. Böylece iktidar istemediği içeriği bildirip kaldırtabilecek, bu karara uymayan platformlara bant daraltma, para cezası, reklam yasağı gibi yaptırımlar uygulayabilecekti. Sosyal medya böylece kontrol altına alındı. Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız. 2022'de çıkan dezenformasyon yasası ise halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak gibi muğlak bir suç tanımı getirdi. Bu yasa sayesinde gazeteciler, sosyal medya kullanıcıları, hatta akademisyenler yaptıkları her paylaşım nedeniyle gözaltına alınabilecek ve tutuklanabilecekti. Her ne kadar bugün serbest bırakılsak da ülkemiz adına ve mesleğimiz adına sevinilecek bir tabloyu işaret etmiyor. Gerçeğe aykırı bilgi nedir? Kim karar verir?
Mesela bir haber sitesi bir iddia paylaşır ve hükümet bunu yalanlarsa o haberi yapan da paylaşan da suçlu sayılabilirdi. Üstelik neyin yalan olduğuna karar vermesi için İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bile kuruldu. Yani bu merkez neyi yalanlarsa o yalandı, neyi yalanlamazsa o gerçekti. Daha önce de belirttiğim gibi bu yasalar çıkartıldıkları anda değil, ileride lazım olacağı günler için hazır bekletildi. Buna şöyle bir örnek vereyim mesela. Geçtiğimiz hafta İBB soruşturması kapsamında birçok şirkete TMSF tarafından kayyum atandı. Sizce TMSF bu kayyum yetkisini ne zaman aldı? Soruşturmalardan tam 1,5 ay önce 31 Ocak 2025'te çıkan bir yasayla. Siz mi bize karşı yalan yanlış bu tür kampanyalar yapıyorsunuz? Tamam. Biz de en doğal, en tabii olan hakkımızı kullanıyoruz. Size karşı biz de bu kampanyayı başlatıyoruz. Almayacağız. Demokrasilerde medya halkın doğru ve zamanda bilgiye ulaşmasını sağlayarak bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Kamuoyunu bilgilendirir, çoğulculuğu korur, iktidarı denetler. Bu yüzden sıklıkla yasama, yürütme ve yargının dışında dördüncü güç olarak tanımlanır. Medyanın özgür olup olmaması o ülkedeki demokrasinin en açık göstergelerinden biridir. Türkiye'de medyanın bağımsız olmadığını zaten uzun süredir konuşuyoruz. Peki Türkiye'de medya nasıl bu hale geldi? Aslında AKP iktidara geldiği 2002'den bu yana medya ile hep çatışma halindeydi. Basın mensupları diye tanıdıklarınızın büyük bir çoğunluğu teröre yardım, yataklık yapan kişilerdi. Beğenmediği yazılar yüzünden köşe yazarlarını kovdurtuyor, haber içeriklerine doğrudan müdahale ediyordu. 2004 yılında Cem Uzan'a ait Star Gazetesi ve Star TV, 2007'de ise ATV ve Sabah gazetesine TMSF eliyle el kondu. Star grubu önce Doğan grubuna sonra Doğuş grubuna satılırken ATV ve Sabah grubu Erdoğan'a yakın Çalık grubuna ardından Kalyon grubuna satıldı. Ancak en büyük kırılma Doğan Medya grubunun satışıyla yaşandı. Aydın Doğan hükümetle ters düşmemek için zaman zaman kendi yazarlarını kovsa da, hükümetin istediği çizgide yayın yapmaya çalışsa da iktidarın tüm isteklerini karşılayamadı. Milyarlarca liralık vergi cezalarıyla baskı altına alındı. 2017 referandumundan sonra tüm yetkileri elinde toplayan Erdoğan galibiyetini de ilan etmişti. Bu güce karşı koyamayacağını anlayan Aydın Doğan, 2018'de elindeki tüm medya grubunu Demirören'e sattı. Bu satışla birlikte Hürriyet'ten Kanal D'ye, televizyondan gazetelere kadar birçok ana akım medya kuruluşu iktidarın çizgisine geçti. Üstelik Demirören bu satışı kendi parasıyla değil, Ziraat Bankası'ndan çektiği krediyle gerçekleştirdi. Krediyi hala ödememesi de satışın ticari bir işlemden ziyade verilen bir görevin gerçekleşmesi olarak yorumlandı. Muhalif medya ise güçsüz bırakıldı. Halk TV, Tele1, Sözcü TV gibi az sayıdaki kanal sınırlı bütçelerle yalnızca haber veya tartışma programları yayınlayabiliyordu. Uzun soluklu içerikler, diziler, televizyon yarışmaları gibi seyircileri uzun süre ekranda tutacak içerik üretmeleri neredeyse imkansızdı. Bu da seyirciyi ana akım medyadan koparamıyordu. Üstelik bu kanallar rütün para cezalarıyla ve yayın durdurmalarıyla sık sık hedef alınıyor, ekranları karartılıyordu. Bu ekranda konuşmacı olan bazı gazeteciler gözaltına alınıyor, haklarında davalar açılıyordu. Dijital yayıncılıkta da tablo farklı değildi. 2019'da RTÜ'ye internet yayınlarını denetleme yetkisi verildi. Netflix, Amazon, Disney Plus gibi platformlar lisans alarak RTÜK denetimine girdi. 2022'de Deutsche Welle'nin ve Voice of America'nın lisans almadığı gerekçesiyle sitelerine erişim engeli getirildi. Aynı lisans uygulaması YouTube kanallarını da kapsayacaktı ancak hangi kanala lisans sorulacağı tamamen RTÜK'ün keyfine bağlı olacaktı. Artık sabrın sonuna geldik. Siz oradan çekilin ve bizi bu illegal örgütlerle karşı karşıya bırakın. Onların hakkından biz geliriz. Önce yasalar değişti, sonra sosyal medya dönüştürüldü. Sıra geldi toplumsal tepkiyi bastırmaya. İktidar tüm bu baskılar karşısında halkın Gezi Parkı protestolarında olduğu gibi yeniden sokağa çıkmasından endişe ediyordu. Bu yüzden yıllar önce kapanmış gibi görünen Gezi davası raftan indirildi. Bunlar böyle. Bunlar çürük. Bunlar sürtük. Gezi, AKP iktidarının karşılaştığı en kitlesel ve sert toplumsal direnişti. Bu nedenle sembolik bir anlamı vardı. Oysa bu olaylarla ilgili ilk soruşturmayı başlatan savcı Muammer Akkaş, daha sonra FETÖ bağlantısıyla meslekten ihraç edilmiş ve yurt dışına kaçmıştı. Yıllar sonra aynı dosya iktidarın ihtiyacına göre yeniden düzenlendi. Hala aranan bir FETÖ'cü olan Muammer Akkaş'ın başlattığı bu soruşturma 2019 yılında sonuçlandı. Türkiye'de büyük bir oyun oynandı. Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mücella Yapıcı gibi isimler hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla ağır cezalara çarptırıldı. Bu cezalar sadece geçmişe değil geleceğe de bir mesajdı. Artık ahimlik iş kalmadı. Bitti o iş.
Toplumsal tepkileri ölçmenin diğer bir örneği ise 2016'da Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklanmasıyla yaşandı. 5 milyondan fazla seçmenin oyunu alarak mecliste 4. parti konumunda olan HDP'nin eş genel başkanları dokunulmazlıkları kaldırılarak bir sabah operasyonuyla tutuklanmıştı. İktidar, gerekirse %10 oy alan partinin genel başkanını bile tutuklarım mesajı vermişti. 2025'in başında Ümit Özdağ Antalya'da yaptığı bir konuşma nedeniyle Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirildi. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı. İktidar ideoloji ayırmıyor, karşısındaki tüm muhalif sesleri bastırabildiğini gösteriyordu. İslam medeniyetinin onurlu yükselişine katkıda bulunamayanlar zillet içerisinde kalmaya mahkum olacaklardır. Bazı mahkemeler hukuk dışı kararlar verirken bazı mahkemeler de üst mahkemelerin kararlarını uygulamıyordu. Örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş'ın serbest bırakılmasına karar verse de bu karar uygulanmadı. Aynı şekilde Gezi davasından hüküm giyen ve milletvekili seçilen Can Atalay için Anayasa Mahkemesi tarafından verilen tahliye kararı Yargıtay'ın direnişiyle karşılaştı. Türkiye'nin en üst mahkemesi olan Anayasa Mahkemesi bile dinlenmiyordu. Anlaşılan o ki mevcut anayasamız ve dolayısıyla ona göre şekillenen yasalarımız bu konuda da yetersiz kalmaktadır. Bu kararlar aynı zamanda halka da net bir mesaj veriyordu. Tepki göstermeyin, sonuç alamazsınız. 19 Mart'a doğru yaklaşırken İstanbul'da dikkat çeken operasyonlar yaşandı. Beykoz, Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerine peş peşe operasyonlar düzenlendi. Bu ilçelerin belediye başkanları tutuklandı. Beşiktaş ve Beykoz'da belediye meclisinden yeni başkanlar seçilirken Esenyurt'ta kayyum atandı. Bu tutuklamalarla kamuoyunun tepkisi bir kez daha ölçüldü. Toplumun hangi adıma nasıl tepki verdiği izleniyor, her yeni gelişme bir sonraki hamlenin zeminini oluşturuyordu. Toplumsal tepkinin en önemli yeri şüphesiz sosyal medyaydı. Halkın sosyal medyadan verdiği tepkilerde yüksek takipçili hesaplar, fenomenler ve özellikle sanatçılar önemli yer tutuyordu. Bu noktada Ayşe Barım gibi güçlü bir menajerin tutuklanması özellikle oyuncular ve sanatçılar için gözdağıydı. Sektörde tekelleşme iddiasıyla başlayan bu soruşturma ardından Gezi davasına dönüştürüldü. Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu gibi Gezi Parkı eylemlerine katılan isimler hakkında iddianame hazırlandı. Tüm bu yaşananlar konuşursanız başınız yanar mesajını veriyordu. Aslında tüm ülke sessiz sedasız 19 Mart'a hazırlanıyordu. Halbuki onlar da çok iyi biliyor ki da tupların büyükleri heybede. 19 Mart sabahı yapılan operasyonlar yıllardır ilmek ilmek örülen sürecin görünür hale geldiği andı. Süreç aslında 2019 seçimleriyle başlamıştı. Erdoğan gibi bir lider kendisini seçimde mağlup eden bir kişiyi kolay kolay affetmez. Öyle ya İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder demişti Erdoğan. O nedenle kaybedilen bu seçimin gelecekte başını ağrıtacağını biliyordu. Hemen önünü kesmek istedi. İlk olarak seçim iptal edildi, tekrar seçime gidildi. Ancak bu sefer fark daha da açıldı. İmamoğlu neredeyse 1 milyon oy farkla yeniden kazandı. Bunun üzerine siyasi baskılar artmaya başladı. İBB'ye yönelik iftiralar, metro projelerinin engellenmesi, kredisi hazır yatırımların onaylanmaması, hatta PKK'lı personel yalanları. Ancak bunlar da yeterli olmadı. İktidar bu kez hukuku devreye soktu. İlk dava Ordu valisine yönelik hakaret gerekçesiyle açıldı. Daha sonra Süleyman Soylu'nun ahmak açıklamasına yanıt verdiği gerekçesiyle hakkında YSK üyelerine hakaret davası açıldı. İmamoğlu bu davada hapis cezası ve siyasi yasak alacak. 2023 seçimlerine giden süreçte önü kesilecekti. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Her ne kadar 2023 seçimleri muhalefet için bir hayal kırıklığıyla sonuçlansa da 2024 yerel seçimlerinden zaferle çıkan CHP ülke çapında birinci parti olmayı başarmış, iktidar için ciddi bir tehdit olarak öne çıkmıştı. Bu tehditlerin başında da Ekrem İmamoğlu geliyordu. Bugüne kadar hakkında 7 ayrı dava açılan, 4 ayrı soruşturma yürütülen Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart'ta üniversite diploması iptal edildi. Bu kararla birlikte Cumhurbaşkanlığı adaylığı fiilen engellenmeye çalışıldı. Bu karardan 24 saat bile geçmeden 19 Mart günü kimileri için beklenen, kimileri içinse sürpriz sayılacak bir sabaha uyandık. İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun evinde arama yapıldı. Gözaltı kararı olduğu belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu'nun evine şafak operasyonu düzenlendi. Kalabalık polis grubuyla İmamoğlu gözaltına alındı ve evinde arama yapıldı. Üstelik sadece o değil, İmamoğlu'nun danışmanları, yakın kurmay kadrosu, İBB ile çalışan iş adamları. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. İddia, Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu bir suç örgütüydü. Operasyonla beraber tüm polislerin izinleri iptal edildi. Büyük kentlerde eylemler 4 gün boyunca yasak.
yasaklandı, sosyal medya yavaşlatıldı. Halkın tepki göstermesi istenmiyor ve bu iş sessizlikle çözülsün isteniyordu. CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır. Ancak tüm bu hamleler kamuoyunda istenenin tersi bir etki yarattı. Bu ana kadar yeteri kadar tepki göstermeyen halk artık yeter deyip sokaklara çıktı. Bu aslında sadece bu operasyonlara değil, sistematik şekilde muhalefetin ve muhalif isimlerin engellenmeye çalışıldığı, hukukun ve adaletin ortadan kaldırıldığı yeni düzene karşı bir tepkiydi. Halkın geniş kesimlerinden gelen bu tepki İBB'ye kayyum atanmasını engellese de gözaltına alınan bu isimlerin tutuklanmasını engelleyemedi. Türkiye kritik bir yol ayrımında. 19 Mart operasyonları sadece hukuka ve demokrasiye değil, aynı zamanda ekonomiye, toplumsal barışa ve kurumların güvenilirliğine ağır bir darbe vurdu. Bundan sonra atılacak her adım ya otoriterliğin daha da derinleşmesini sağlayacak ya da bu gidişata karşı demokratik bir direnişin önünü açacak. Önünüze konulan barikatı da asla ve asla dinlemeden hep beraber sel oluyoruz ve Anıtkabir'e akıyoruz. Buyurun bakalım. Bu ve bunun gibi içeriklerin devam etmesi için kanalımıza abone olarak veya katıl üyesi olarak bizleri destekleyebilirsiniz.